Herkese merhaba. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. En önemlisi keyfi yerindedir. Geçen hafta yaptığım gibi sorulara cevap vermeye devam ediyorum. Dediğim gibi sizin de sorularınız varsa bu videonun altına yazarsanız sevinirim. Sonra hepsini birden toparlayıp böyle toplu cevap videoları yapmaya devam edeceğim zaman zaman. Romantik ilişkilerde para mevzusu nasıl olmalıdır? Bu durum sağlıklı bir şekilde nasıl yönetilir? Yemeği hep erkek mi ısmarlamalıdır? Kadın erkeği maddi açıdan desteklemeli midir? Bu durum ilişkiye nasıl yansır diye sormuş. Şimdi romantik ilişkilerde yani aslında kadınlar çoğu erkeğin zannettiği gibi erkeğin üzerine yıkılma meraklısı değiller. Özellikle de seviyorlarsa yani kimde para varsa o öder. Bunda hiçbir sorun yok. Şimdi bizim zamanımızda diye başlayacağım. Çünkü gerçekten bizim zamanımızda her şeyin erkek tarafından karşılanması normaldi. Bunun böyle olması beklenirdi. Aksi zaten yok gibi bir şeydi yani. Ama şimdi zaman çok değişti. Nesiller değişti. Herkes çalışıyor, herkes para kazanıyor. Ve gençleri biliyorum ki oturup böyle Excel tabloları yapıyorlar. İşte sen şu kadar kazanıyorsun, ben şu kadar, evin gideri şu kadar falan gibi paylaşımlar yapıyorlar. Bu her ilişkinin kendi içinde çözeceği bir durumdur aslında. Yani onların fikirleri. Ama romantik ilişki derken ben bu sorudan şunu anlıyorum. Mesela bir kadını ilk defa yemeğe çıkartacaksınız. Tabii ki kadın bu durumda erkeğin ödemesini bekliyor. Erkek bu ilişkide bunun yani o ilk çıkılan yemekte bunun tersini yaptığında, parayı ödemediğinde, kadına hesabı yıktığında ya da hadi birlikte ödeyelim, paylaşalım dediğinde kadın kendini değer verilmemiş hissediyor. Bu eskiden beri yani toplumun bize öğrettiği bir şey aslında. Bu bir jest. Yani kadın ilk sefer bunu erkekten bekliyor. Ama tabii ki ben her zaman herkesin kendi ayakları üzerinde durması taraftarıyım. Kadınların, özellikle kız çocuklarının okumaları, iyi bir eğitim görmeleri, iyi bir meslek sahibi olmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları taraftarıyım. Bir ara çok yanlış bir şey öğretildi bu nesile, bir aradaki nesile. Yani işte zengin koca bul ve onun parasıyla keyfine bak gibi bir şeye geçti kız çocukları ne yazık ki. Buna kesinlikle katılmıyorum. Adaletsizce, üstelik de yani vicdana da sığmıyor gibi geliyor bana biraz. Sonra hadi böyle yaptığınızı düşünelim. Evet, bir zengin koca buldunuz, ona yıkıldınız, onun üzerinden geçindiniz ama sonra ilişkiniz yürümedi. Evlilik çıkmaza girdi, mutsuz oldunuz ve boşanmak istiyorsunuz. Bu sefer o eşi değil de parayı bırakamama durumunda o mutsuz evliliğin içinde sıkışıp kalan bir sürü insan tanıyorum. Yani bu yüzden para için evlilik yapılmamalı. Şimdi konu tabii nereden başka bir yere geldi ama yemeği hep erkek mi ısmarlamalı? Yani birçok kadın bunu bekliyor aslında ama ben her zaman şunu söylerim. Hani 3 kere erkek ısmarlıyorsa bir kere de kadın ısmarlasın arada. O da bir jestini yapsın. Ya da hep erkek ısmarlıyorsa kadın da ona ara ara ufak hediyeler alsın. İlle de özel bir günü beklemeden, işte yıl dönümünü, yılbaşını beklemeden içimden geldi diye. Bu bir karşılık vermek değil de bu karşıdakine birbirine karşılıklı değerli hissettirmektir aslında. Zaten ilişkide her şey yolundaysa bunlar konuşulması gereken meseleler bile olmazlar. Yani özellikle kadın için para, seven kadın için diye bir parantez açayım, hiç de önemli değildir. Yani birçok erkek mesela ilişkileri çok iyi biliyorum tabii ki bu konuda çok çalıştığım için. Birçok erkek kendini yeterli kazanamadığında yetersiz, eksik hissediyor ve bunu kompleks yapıyor ve kadına diyor ki ben sana yetemem, ben bu ilişkiye yetemem. Çünkü erkek sürekli kafasında işte her şeyi ödemesi gerektiğini, işte kadını gezmelere götürmesi, hediyeler alması gerektiğini düşünüyor. Oysa ki eğer kadının yeterli bir maddiyatı varsa bunu zaten erkekten beklemez. Yani şöyle bakar kadın, bu bizim ilişkimiz ve kimin ödediği önemli değil. Bende varsa ben veririm, sende varsa sen verirsin. Önemli olan bizim sevgimiz, birbirimize güvenimiz ve birbirimize dayanmamız. Ki sağlıklı ilişkide budur.
her zaman bir tarafın diğerinin üzerine binmesini doğru bulmuyorum. Bu benim fikrim tabii ki, ama dediğim gibi gençler şimdi aralarında konuşup kendi sistemlerini geliştiriyorlar. Bu durum ilişkiye nasıl yansır diye de sormuş. Tabii bu karşınızdaki kişinin ilişkiye bakışıyla alakalı. Dediğim gibi, yani gerçekten seven kadın buna hiçbir şekilde aldırmaz. İşte beni yemeğe götürdü, götürmedi. İşte o ödedi, ben ödedim. Yani eğer aramızda güzel bir yakınlık, güven, ilişki tahsis edildiyse parayı kimin verdiği kadın için çok da önemli değildir. Ama gereklilik olarak soruyorsanız, evet, ilişkinin en başında kadın kendisine bu şekilde davranılmasını istiyor. Bekliyor daha doğrusu. Başka bir soru. Yiyeceklerin dışındaki enerji kaynaklarımız nelerdir? Bu kaynakları bilsem de bu kaynaklardan beslendiğimi hissedemiyorum. Ne yapmalıyım? Aslında evet, yiyecekler, su ve hava diyebiliyoruz enerji kaynaklarımızı. Ama çi enerjisi diye bir şey var ve zaten biz bu enerjinin içinde yaşıyoruz. Yani şöyle düşünün, bir denizin içindeyiz. Aslında enerji denizinin içindeyiz ve ondan da besleniyoruz. Birçoğumuz bunun farkında değil. Bu soruyu soran arkadaşımız fark etmiş, ne kadar güzel. Bu enerji kaynağından nasıl beslenebiliriz? Çakralarımızdan zaten sürekli bir giriş çıkış oluyor. Ve ayrıca nefesimizle bunu nefes alırken etrafınızda bir enerji bulutu olduğunu düşünün. Ve o nefesi burnunuzdan sanki o bulutu içinize çekiyormuş gibi düşünün. Ve sonra yavaşça o nefesi bırakın. Böyle birkaç kez derin nefes aldığınızda zaten bilinçli olarak çi enerjisini bedeninize çektiğinizi fark edeceksiniz. Ve enerjiniz de yükselecek, duruşunuz değişecek, hissedeceksiniz. Bunu bu şekilde beslenebilirsiniz. Bunu çok enteresan bir şekilde dünyada yapan insanlar da var. 2 kişi var internette, hatta 3 kişi var. Yemek yemeden yaşıyorlar. Tabii bunu kimseye önermiyorum yani. Bu çok değişik bir bilince geçmeyi gerektiriyor zannediyorum. Güneşle beslenen kadın diye bakarsanız Jasmussen gibi bir ismi var. İsveçli bir kadın. Yıllardır yemek yemeden besleniyor bu şekilde. Yani enerjiden besleniyor, dünyanın enerjisinden. Bir de Hintliydi zannediyorum bir kız var. O da doğduğundan beri hiç yemek yememiş. O da internette var. Hatta neden yemiyorsun dediklerinde iştahım yok gibi bir cevap veriyor. Ve bir de Budist rahip var. Onu hatta incelemeye almışlar. Bir odaya kapatmışlar. Hiç yemek vermeden günler boyu incelemişler. Gerçekten yiyip yemediğini doktorlar kontrol etmek için. Böyle 3 kişi var evet bu enerjiyle beslenen. Belki de hani diyoruz ya, şimdi artık dünya değişiyor. Hepimiz işte belli bir değişime uğruyoruz. DNA'larımız değişecek. Başka daha süptil bedenlerimiz olacak. Dünya oraya doğru gidiyor gibi konuşmalar var. Belki de gitgide yemek yeme ihtiyacı duymayan varlıklar olacağız. Ne güzel olur aslında. Çok da büyük bir işten kurtulmuş oluruz hep birlikte. Bu enerji kaynağı da böyle. Tabii ki suyu suyu özellikle aslında ayrı bir videoda da anlatmak isterim ama burada kısaca bir söyleyeyim. Su çok önemli bir besin kaynağı. Bol bol içmeyi ihmal etmeyin. Zaten bunu herkes söylüyor bu ara. Ve suyu içerken içine yükleme yapabilirsiniz. Özellikle teşekkür ederim ve seni seviyorum. Bu iki kelime suyun enerjisini çok çabuk değiştirir. Başınız ağrıdığında, kendinizi kötü hissettiğinizde, biraz enerjik olmaya ihtiyaç duyduğunuzda bunu yapın. Bir bardak suyu alın, ona seni seviyorum, teşekkür ederim deyin ve ondan sonra için sizin enerjinize iyi gelecektir. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.